arkadaşlar. Nasılsınız? Ben San Francisco'dayım bugün ve Alcatraz Hapishanesine gidiyorum turla. Size bir vlog çekmek istedim. Şimdi buradan 33. Pier'den biniyorsunuz. Birkaç tane tur firması var ama bunun bir tane de resmi tur firması var. Şöyle göstereyim ortamda. Ben oradan aldım. $30 civarında bir şey ödüyorsunuz. 2,5 saat falan sürüyor. İşte rehberli. Bakalım oraya gidince ne olacak? Ben de ilk defa gidiyorum. Yani heyecanlıyım. Eğer Alcatraz'ı merak ediyorsanız ve bir gün San Francisco'ya gelirseniz gelmenizi öneririm. Burada da video çekmeye çalışacağım eğer izin veriliyorsa. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Şu anda saat 11'e geliyor. Ben 11 turunu aldım ve pazartesi akşamı almıştım. Ve sadece bir tane kalmıştı tur. Bayağı son dakika gibi oldu ama aslında son dakika almamaya çalışmıştım. Her neyse. Dediğim gibi bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Dün gece de filmini izledim. Alcatraz'dan kaçış filmini. O gerçek bir hikayeye dayanıyor. Eğer merak ediyorsanız izleyebilirsiniz ve o kaçan 3 kişiden sonra zaten hapishane kapatılmış. Bakalım göreceğiz. Atmosfer nasıl? Orada bir cümle vardı filmde. San Francisco'nun havası çok değişik. Gerçekten öyle. Ve biri demişti ki, şimdi adını hatırlamıyorum ama birisi şey demişti işte. Başladı. May I have your attention, please? Şu. Alcatraz cruises vessels sail under rules and regulations set forth by the United States Coast Guard. We are life-saving equipment on board. In the event of an emergency, Dışarıda oturmak için hava güzel, güneş var. Instructions for wearing life Normalde jackets are located on every deck. Life rafts are located on the third deck. Normalde San Francisco'da For your safety, please do not stand on the benches. Sit on the backs of the benches or lean over the rails. Heyecan dorukta. If you have young people in your group, keep them inside at all times and have them walk about the vessel and not run. There is the possibility tek başına of solo bir gezi encountering yapıyorum. rough water. When moving about the vessel, watch your step and hold on to a Bay handrail, Area. especially when going Bay up or Area'dan down herkese stairwells. selamlar. A 19th century stronghold that protected San Francisco Bay from potential invaders. And even after the notorious penitentiary closed, Gidiyoruz. Görüyor musunuz Alcatraz adayı? continued to make history. In 1969, in a move for political recognition, Filmde rock diyorlardı. Americans claimed Alcatraz. Because there's a long staircase. It's called the Agave Trail. And there's a long staircase that will take you to this area called the Parade Ground. But from the Agave Trail and the Parade Ground, that area of the island was the residential area when this was a federal prison. So this building right behind me, this was an apartment as well. And this was an apartment for the families, the guards' families. So the guards' families lived here and in the Parade Ground. They used to have 3 more apartment buildings and cottages, a large duplex, all housing for the staff and their families. So when Al Capone was out here, Machine Gun Kelly, Robert Stroud, when James Whitey Bulger, when all of those guys were here, there were children that lived here on the island. Every morning the kids would have to board a boat from that wooden finger pier, get on a boat and go to school in San Francisco. So they would have to do this ferry ride very frequently. And the wives and the husbands on their days off, they could also use that same boat to get over to San Francisco. So the boat would leave every hour. If you lived here on Alcatraz, one of the perks was that you had great views of the Bay Area from the island. So you could see the East Bay from this side. If you lived over on that end, you got great views of the city and the Golden Gate Bridge. And of course, over on this side of the island, we have Marin County. So you have great views of the Bay Area from Alcatraz. Cheap rent as well. A 1-bedroom apartment back in the 1950s in the city in San Francisco, it would have cost you about $90 a month.
That was back in the 1950s, not today. Here, in this apartment building, it would have cost you $27 a month. So it's cheaper to live out here. Plus, a lot of the families said that this was the safest neighborhood in San Francisco was here, Alcatraz. Because we had officers and guard towers. We had 6 guard towers. This is the only one that remains, but 6 guard towers, barbed wire fencing. The prisoners were counted at least 12 times a day. They were watched very carefully. It was 1 officer to every 3 prisoners on Alcatraz. So Alcatraz was supposed to be a maximum security federal prison for prisoners who had attempted to escape from other locations. Now, do you think prisoners tried to escape from Alcatraz? Yes, yeah. How many do you think were considered missing? 6, 5. A little bit more than 3. 5. 5, yeah. So there were 5 unaccounted prisoners, yeah. In 1962, there was an escape with Frank Morris and the England brothers, John England and Clarence England. Now that escape ruined the reputation of Alcatraz as being an escape-proof prison because they never found them. And shortly after that escape, this prison shut down. It shut down in 1963. Now Michael Lessinger is our historian today, our guest author, and he's written several books about that specific escape, but he's worked very closely with the England brothers' sisters. And he has a lot of really interesting stories. If you've seen documentaries about this specific escape, Michael Lessinger has been in those documentaries. So make sure you go and ask him some questions about the England family members and rumors and stories of them possibly still being alive. So we never know. They are still considered wanted until the year 2025. So they could be here today. You never know. All right, folks, I'm going to ask you to take a step or 2 forward. Come on in, and I will tell you about your audio tour. So welcome to Alcatraz. My name is Wendy. I'm one of the rangers out here. And on behalf of the National Park Service, I'd like to welcome you to your national park. Now here on Alcatraz, everything is protected. So we ask you, please do not take any rocks, feathers, or flowers back home with you. If you see any closed area signs, please don't go exploring into those closed areas. We have a lot of buildings that are falling apart, so just be safe. Birazdan bir bina göreceksiniz. Yıkılmış. Bayağı zarar görmüş hava koşullarından. Buradaki gördüğünüz yıkılmalar ve zarar gören binaların birçoğu aslında hava muhalefetinden dolayı ya da havanın koşullarından dolayı bu kadar çatlaklar var ve fazlasıyla yıpranmış. Çünkü buranın havası oldukça sert ve çetin. Gördüğünüz bina bir eğlence, sosyal bina. Yani insanların sosyalleştiği. Şimdi bu demir parmaklıklardan gördüğünüz de onun içi oluyor. Tabii şimdi hiçbir şey anlam ifade etmiyor gibi gözüküyor ama burada yaşayan insanlar için burası belki de en önemli noktalardan diyebiliriz. Bu gördüğünüz bina şu anda. Çünkü burası belki de gerçek hayata, yani normal devam eden hayata en fazla yaklaştıkları nokta olabilir. En fazla kendilerini gerçekten tekrar insan olarak hissedebildikleri nokta olabilir. Ancak tabii burada mahkumlar değil, burada çalışanlar, gardiyanlar veya aileleri burada zaman geçiriyor. Tabii ki de mahkumlar için olduğunu sanmıyorum. En azından benim dinlediğim kadarıyla öyle anladım. Ancak buraya mahkumların getirildiğini hiç görmedim. O yüzden bu yorumu yapabilirim. Ve şimdi adanın diğer yerlerini keşfe doğru çıkıyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Sizi neler bekliyor ve beni neler bekliyor. Beraber görelim. Diğer yere girelim. Çok soğuk şu anda gerçekten. İyi ki de iyi giymişim yani. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yürüme turu bitti. Şimdi böyle bir yere girdik yürüme turunun. Buranın yani kurucuları diyorum, ilk gelen Indian
Yani yerel Amerikalıların geldikleri yerde. Yani dinlediklerimden şok oldum biraz. O yüzden biraz böyle kaydım. Neyse, şimdi burada yürüme turunda şöyle, şimdi birde de bir tane varmış ama şimdi ben audio tur diyorum. Şimdi buranın fotoğraflarını çektim. Yani bayağı değişik bir yer. No home, ain't got no shoes, ain't got no money,